HBR, Hıbır dergisi vardı. Biraz daha bizim yaşta olanların bildiği bir dergi. Orada şöyle bir şey vardı, hani usta abilerin yanında yetişmeye çalışıyorum. Hep şey böyle, ya çok katliam çiziyorsun abi, hani niye böyle mi psikolojide geziyorsun falan diye sorardım. Hep şey söylerlerdi, yani bunu çizdiğim için içimden atıyorum abi. Hani içimdeki kötülüğü dışarı bırakıyorum ve ben daha rahat bir adama dönüyorum falan. Reklama aşıktım, aşırı seviyordum. Yani insanların davranışlarını etkileyebilmek, satın alma kararlarını veya bir işe, markaya bakışını, ürüne işte tavrını etkilemek falan çok hoşuma gidiyordu. Yönlendirmek için de gerçekten çok uğraşıyordum. Hani muhtemelen de yaptığım şeylerin çoğunu hepiniz biliyorsunuzdur. Sonra şu olmaya başladı. Yavaş yavaş bunu öğrendikçe çok daha küçük bir alanda, dioramanın tam kelime anlamına geliyor aslında. İçinden anlatım demek. İçinden anlatımla böyle bir şeyleri çok küçük bir anı anlatabileceğimi fark etmeye başladım. Ve bunun içinde yine poster yapabildiğimi, grafik oluşturabildiğimi falan fark etmeye başladım. Bunun üzerine yavaş yavaş buraya kaydım. Bir 20 seneye yakın çalıştım aslında sektörde. Bayağı da bir 80-90 civarı ödülle bıraktım. Ama yavaş yavaş ne yapmak istediğimi bulmaya başladım. Çünkü çalıştıkça şeyi görüyorsunuz. Ben bu hikayeyi nasıl anlatırım? Veya hangi hikayeyi anlatmalıyım? Biraz daha hikaye anlatmaya yönelik. Yani normal uçak maketinde çok detaylı boyarsınız, boyanmış, bitmiştir. Dioramada şunu görebilirsiniz, işte yanında bir kadın el sallıyordur. İşte eli sevgilisini şu anda özlemeye başladı der. İşte ne bileyim yuvaya dönüş der. İşte üzgün bir kadın görürsünüz binanın yanında falan gibi. Veya sadece bina görürsünüz ama binadaki küçük bir detay, işte önünde betonun üzerine yazılmış bir yazı mı? Hani bu tarz bir sürü örnek var. Onlar sizi bir hikayeye yönlendirir. Biraz daha hikayeyle ilgili tarafı diorama. İlk başta bir tane bir Kinder sürpriz yumurtanın gövdesini görmüştüm. Ya bu robota benzer ya falan diye gittim. İşte oğlumun Roblox oyuncağından kafasını bir ekledim. Ya bir şeye benziyor falan. Sonra biraz daha böyle distopik şeyler var ya, Cyberpunk, işte robot ama üzerine grafitiler yapılmış, surat çizilmiş falan. Ya öyle bir şey yapsam, bir hurdalığın üzerinde otursa, bir kitap okusa falan. Sonra etrafına böyle küçük posterler eklemeye başladım. İşte artık insanlar yok ama robotlar da insan gibi davranmaya çalışıyorlar işte falan. Ona hatta bu Ray Bradbury'nin bir kitabını verdim eline falan. Sonra bunu sattım. 2 tane daha vardı. Onları sattım işte. Bir tane bir yarım kaldı. Sonra bir arkadaşım bununla ilgili şöyle bir şey söyledi. Ya yapıyorsan aslında bu baskı resimciler gibi seri olarak böyle bir şey tasarlayabilirsin diye. Ben de bunun üzerine bir acaba onlu mu yapsam diye başladım. Malzemeyi yapmaya başladım. İşte bu prop dediğimiz işte küçük oksijen tüpleri, işte bidonlar falan. Çünkü bir tane böyle hurdalıkta ya da bir tamirhane gibi bir yerde, artık robotların robotlara çalıştığı bir ortamda böyle Küçük Prens okusun, bir çizgi roman okusun, çok insancıl bir şey yapsın falan istiyordum. Başladım 10 tanenin malzemelerini yapmaya. Fakat hızlı gitmeye başladı. Dedim ki acaba 15'lik malzeme mi yapsam, yedekli olsa falan. Şu anda 20'lik bir seri var. Bir 3-4 tanesini teslim ettim işte. Şimdi gerisini de teslim etmeye başlıyorum bu hafta. Yani reklam sektöründe bunu çok yaşadım. Yani şükürler olsun ki. Bir şey yaptım ve insanlar böyle bir şey de yapılabiliyormuş. İlla hani bir basılı bir ilan yapmamız gerekmiyormuş deyip o tarz şeyler denemeye başladılar. Burada da aslında kullanabileceğimiz, kullanılmamış bazı tool'lar var. Onu ben kullanayım, Fransa'daki adam görsün ve desin, ben daha iyisini yaparım desin. Çünkü ben de sonra diyeceğim, ben de daha iyisini yaparım veya daha yenisini yaparım diyeceğim. Böyle bir şey, öncü. Buradayken yeni ne anlatmak istediğimi öğrenmeye başladım. Mesela şimdi çizimlerine uğraştığım bir şey var. İşte When the Wedding is Over diye bir kompozisyon. Bir nikah salonu ama bütün sandalyeler yerlerde, pasta devrilmiş. Yani bir şey olmuş orada ama ne olmuş kısmını hani çok realistik görselleştireceğim. Bir şey olmuş kısmı, duyguyu verdiğim kısım, özü o tarafta. İşte bir şeyin bitişi benim için önemli, bir şeyin yıkılması benim için önemli veya yapılması önemli. Eski telefonlar toplamaya başladım bit pazarından, Feriköy'den. Telefonların anakartlarının falan biraz uzay gemisi böyle ama 70'lerin uzay gemileri gibi göründüğünü fark ettim. Ve bunları kullanabilirim diye düşünmeye başladım.
Bayağı bir telefon topladım. Onlardan parçalar kullanıyorum. İşte kurmalı oyuncaklardan çarklar. Bazısını kendim yapıyorum. Bazısını ekliyorum. Birçok parça. Çünkü aslında şöyle, yani 3D printer da kullanabilirsiniz. Hazır maketlerden parçalar da kullanabilirsiniz. Tam önemli olan şu, hani birbirine doku olarak uyum sağlayabildiler mi? Bir bütüne hizmet ediyorlar mı? Ve ışıkla birlikte birleşip size bir hikaye anlatıyorlar mı? Şu anda istediğim yere gelmeye başladı. Dioramada ışık çok önemli. O yüzden 2-3 tane ayaklı masa lambası aldım ve çalışırken devamlı ışık kontrolü yapıyorum. Yani alan derinliği. Çünkü aslında bir yandan da çok renkli ve çok detaylı bir heykel yapıyor gibi oluyorsunuz. Eğer ışık etkileşimi varsa, işte hareketli bir ışığı falan da devamlı onu deniyorsunuz. Çünkü o ışığın arkadan yürümesi, işte metronun içinde tren geçerkenki ışık, araba geçerkenki sokağın değişimi, bunun gibi şeyleri elde etmeye çalışıyorsunuz. Grandin Temple diye bir otistik bir şey var. Akademisyen kadın. Çok uğraşıyor. Akademisyen oluyor falan. Bir tane söyleşide gazetecinin biri böyle densizlik edip diyor. Sizce otistikler olmasaydı dünyada ne olurdu diye bir soru soruyor. O da diyor. Ateşi kimin bulduğunu zannediyorsunuz diyor. Ben bu işi yaparken fark ediyorum. Böyle bir otistik taraf ortaya çıkıyor. Yani o rutin aslında yaptığınız iş. Böyle tekrar zımparala, kes falan olmadı. Veya böyle oluyor. Oldu gibi ya diyorsunuz. Sonra içinizden bir arka bir ses diyor. Olmadı abi, devam et hani. Bir 20 kere daha zımparala. Olmadı 20 kere daha falan. Böyle gerçekten sabır, galiba sanatla otistikliğin bir alakası var. Yani seviyesini bilmiyorum. Çok küçüktür, büyüktür ama kaptırıyorsunuz. Hani hiç ses olmayabilir. O sırada üzerinize çöp dökülmüş olabilir. Arkada çocuk ağlaması olabilir falan. Orada zaten başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Böyle artık zaten rutin işin kendisi oluyor, yaptığınız rutin. Yaptığım robot serisinde mesela bir arkadaşıma gösteriyorum. Diyor ki, bu uzay gemisi, diğeri diyor. Ya bu uzay gemisi dedin ama sanki bu her taraf yıkılmış da sadece burası ayakta kalmış falan. Herkes zaten isteseniz de istemeseniz de bir hikaye yazıyor. Ve böyle bir şey dönmeye başlıyor. Yani oraya ne yazık ki müdahale edemiyoruz. Ben istemiyorum. Her şey çok net olsun. Benim kafamdaki film sahnesi görünsün veya yaşam sahnesi. Ama insanlar hikayesini yazıyor yine de. Buna zevk sermayesi deniyor. Böyle bir karşılığı var. Bunun için iyi kötü bir eğitimin olması gerekiyor bu alanda. Yani sanatsal anlamda bunun bir sanat eseri olduğunu veya bir eser olduğunu kabul etmen gerekiyor ki kitaplığına koyasın, duvarına asasın, sergileyesin veya misafirliğe gelen insanlara ileride söylerlerse, hani nezaketen söylüyorum, Aybars Gürlü'nün şu eserini aldım, bakın böyle bir şey diye gösteresin falan. Zevk sermayesinde zaman gerekiyor, para gerekiyor ve biraz da bu kendine eğitmiş olman gerekiyor. Bu da aslında büyüklerin oyuncağı gibi bir şey oluyor. Çünkü sanatsal ürünler aslında biraz öyle. Yani çocuk bir Bakugan veya şeyler var ya, Pokemon kartına değer verirken büyük adam da gidip bir resim veya sanat eserine değer verebiliyor. Aynı şefkatle onu izleyebiliyor, saklayabiliyor. Konserve ediyor, hani onun başına bir şey gelmesin. O benim için çok değerli falan. Ama dediğim gibi bu yine zevk sermayesine giriyor. Yani parasal durumun iyi olacak ki hani etrafımızda görüyoruz. Durumu iyi olduğu halde insanların aklına gidip de tablo almak, heykel almak gelmiyor açıkçası. Hani onun yerine bambaşka şeylere yatırabiliyorlar parayı. Mesela Joshua Smith diye bir adam var. 25-30 bin dolarlardan eser satabiliyor. Aynı kalitede iş yapsanız satamayabiliyorsunuz çünkü o popülerleşiyor. Biraz daha popüler kültürün parçası oluyor. Veya bir tane çok yeni bir örnek var. Josh Beck diye bir çocuk var. Ya çok ucuz fiyatlara eser satıyordu. Rocky'deki bu Mickey vardır ya, Rocky'nin yaşlı eğitmeni. Onun spor salonunu yaptı ve Stallone satın aldı. Bir anda şuna dönüyor. Stallone'un aldığı sanatçıdan almalıyım diyor ve bir anda Josh Beck sanatçıya dönüşüyor. Ya bizde çok fazla görüyorum. Çok fazla tekrar var. Yani sanatsal olmaya yaklaşırken zanaate doğru gitmeye başlıyor. Çok fazla aynı şeye gitmeye başlıyorsun. Bu sefer oluyor. Yani beton dokusu yapmaya başladım.
işte hazır bir ahşap malzeme kullanıyorsan onu geliştirdim falan. Ama keşfedecek çok fazla şey var. Çünkü hani etrafta da çok fazla şey var. Yani mermer dokusu da var, işte boş oda da var, tozlu zemin de var falan. Biraz daha bence keşfede keşfede gitmekte yarar var. Ki aynı şeyi çok uzun süre yapmak hani çok az sanatçının tökezlediği bir şeydir. Hep aynı işi yapar, bir anda tarzını değiştirir ve batar. Ama hani hiçbir zaman erişemeyeceğimiz bir mertebeden söyleyeyim, Picasso'dan. Hani devamlı dönemleri vardır. Kendini geliştire geliştire gider. Yani sanatçının hani bir yolculuğu vardır. Ne kadar olabilirsek aslında bir yandan da keşfede keşfede gitmemiz gerekiyor. Genelde insanların aklına şu geliyor. Yani ya bir diorama müzesi açayım ve bir sürü minik eser olsun. Ya da çok büyük şeyler yapayım, kendini minyatür gibi hisset falan ama ben şey istiyorum. Böyle içine girdiğinizde çok detay veremeyeceğim ama gerçekten oradaymış gibi hissettiren bir şeyler üzerine çalışıyorum. Yani gerçekten bir sokağın arasında bir köprünün altındaymış gibi. Gerçekten orada birileri varmış gibi. Gerçekten çok teaser olarak söyleyeyim, gözetleniyormuş gibi falan gibi şeyler yapacağım bir sergi istiyorum. Ya distopya merakı galiba şuradan geliyor. Bu işi yapanların çoğu daha böyle geek bir çocukluk geçirmiş tipler. Ama yani duruma bakarsanız işte bu geçen hafta galiba İran'la Afganistan arasında bir kriz var. Sudan dolayı. Hatırlarsanız hani bir 10 yıl önce hayatımızda suyla ilgili savaşlar olacak gibi böyle bazı teoriler vardı. Gidişat bence dünya akıl almaz bir hızla, böyle baş döndürücü bir hızla deliliğe doğru gidiyor. Ve gerçekten artık galiba büyük göçler olmaya başlayacak vesaire. Acaba o zaman şimdi resmettiğimiz dünya olduğunda biz bir sonraki aşamayı ne yapacağız bilmiyorum yani. Ne kadar kötü bir şey gidecek. Ama öyle bir yere gidiyoruz ya. Bütün kaynakları çok kötü kullandığımız için. Hayata çok kötü bir yerden baktığımız için.